sürekli düşünüyorsan, bu bir problem olmayabilir. Ama asıl sorun şu, çok düşünen insanların %90'ı aslında ne yaptığını bilmiyor. Ve bu yüzden kendi zihinleri tarafından yavaş yavaş tüketiliyorlar. Bu videoda sana klasik özellikleri anlatmayacağım. Sana şunu göstereceğim. Zihnin aslında sana ne yapıyor? Ve sen bunu fark etmeden nasıl kaybediyorsun? Çünkü çoğu video sana şunu söyler. Çok düşünmek eşittir derin zihin, empati analiz gücü. Ama kimse sana şunu söylemez. Bu aynı zamanda en tehlikeli zihinsel tuzaklardan biri. Birinci gerçek. Zihin asla durmuyor. Ama bu iyi değil. Çok düşünen insanların zihni durmaz. Ama mesele aktif olması değil. Mesele şu, zihin kontrol sende değil. Sen düşünmüyorsun. Zihin seni düşündürüyor. Ve bu noktada bir şey değişir. Düşünmek bir araç olmaktan çıkar. Kontrol edemediğin bir döngüye dönüşür. Ve bu yüzden en basit şeylerde bile yorulursun. İkinci gerçek. Seçenekler artmadı, karar gücü azaldı. Evet, çok düşünen insanlar çok seçenek görür. Ama bu bir avantaj gibi görünse de aslında şuna dönüşür. Hiçbir şeyi net seçememek. Çünkü zihin her ihtimali eşit derecede gerçekmiş gibi gösterir. Ve sonuç? Hareket yok, karar yok. Sürekli zihinsel simülasyon. Yani sen yaşamıyorsun. Sadece kafanda alternatif hayatlar yaşıyorsun. Üçüncü, gerçek. Geçmişi düzeltmeye çalışıyorsun, bir hata yaptın. Normal insan unutur. Ama sen aynı sahneyi tekrar tekrar oynatırsın. Ama bu öğrenmek değil. Bu, kontrol edemediğin bir düzeltme çabası. Zihin diyor ki, belki bir daha düşünürsem değiştirebilirim. Ama değiştiremezsin. Ve bu yüzden takılı kalırsın. Şimdi dikkat et. Şu ana kadar anlattıklarımın hepsinde ortak bir şey var. Bu bir özellik değil. Bu bir kontrol kaybı. Dördüncü gerçek. Empati değil, aşırı yüklenme. Çok düşünen insanlar empatiktir denir. Doğru. Ama eksik. Çünkü şu da doğru. Herkesin duygusunu yüklenirler. Birinin yüzü değiştiğinde sen sadece fark etmezsin. Onu analiz edersin, anlamlandırırsın, üstüne düşünürsün. Ve fark etmeden kendi zihnini başkalarının duygularıyla doldurursun. Beşinci gerçek. Gece zihin saldırıya geçer. Gece neden daha çok düşünüyorsun biliyor musun? Çünkü dikkat dağıtıcı hiçbir şey kalmaz. Ve zihin şunu yapar. Yarım kalan her şeyi önüne atar. Konuşamadığın şeyler, veremediğin kararlar, bastırdığın duygular hepsi aynı anda gelir. Bu yüzden uyumadan önce değil, kendinle baş başa kaldığında zorlanırsın. Ama asıl mesele şu, çok düşünmek sorun değil. Sorun şu, düşünmeyi nerede bırakacağını bilmiyorsun. Zeki insanlar düşünür. Ama güçlü insanlar ne zaman duracağını bilir. Eğer bunu kontrol etmeyi öğrenirsen, bu bir zayıflık değil, en büyük avantajın olur. Çünkü herkesten önce risk görürsün, insanları daha iyi okursun, daha derin analiz yaparsın ama eğer kontrol edemezsen, kararsız kalırsın, yorulursun ve en kötüsü, kendi zihninin içinde kaybolursun. Şimdi kendine şu soruyu sor, sen mi düşünüyorsun? Yoksa zihnin mi seni düşündürüyor? Çünkü bu farkı anlayanlar aynı kalmıyor.